Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün tekrardan güzel bir el açma böreği hazırlayacağız. Bu el açma böreği oldukça kolay. Özellikle el açma böreği deyince hepimiz şöyle bir kere düşünüyor olabiliriz. El açma böreği oldukça zor gibi gözükebilir ama bu o kadar pratik ki inanın ki 10 dakikada böyle tepsinizi hazırlayacaksınız. Hamuru özellikle çok rahatlıkla açılıyor. Sizi hiç uğraştırmayacak. Herkes de rahatlıkla yapabilecek. Sizleri daha fazla bekletmeden bu lezzetli böreğin ayrıntılı olarak tarifine geçelim. Yoğurarak başlayalım. Derince bir kabın içerisine 2 su bardağı evimizdeki klasik bardaklarla yani 200 milimlik bardakla ılık süt alıyorum. 1 paket 10 gramlık kuru maya, 2 tane küp şeker, çeyrek çay bardağıyla da sıvı yağ ilave ediyorum. Hemen öncelikle bu tüm malzemelerimi güzelce çırpıp birbirine yediriyorum. İçerisindeki maya tamamen erisin, şeker de aynı şekilde. Bu aşamaya dikkat edin lütfen. 1 çay kaşığı dolu dolu tuz, ortalama 5 su bardağı kadar da un ilave ettim. Sizler de yavaş yavaş ilave edin. 3 aşağı 5 yukarı. Sizde de aynı gidecektir. Şu anda tam 5 su bardağı un yeterli geldi. Hemen hemen her zaman yaptığım bir tarif olduğu için şaşmıyor ama bazen undan dolayı değişebiliyor arkadaşlar. Hamuru güzelce öncelikle kabımın içerisinde yoğuruyorum. Böyle elime iyice yapışmayacak şekilde. Sonra elimi yıkıyorum. Devam ediyorum tezgahın üzerinde. Mutlaka bu aşamaya dikkat edin ve hamurunuzu en az 2 dakika yoğurun arkadaşlar. Hamuru ne kadar yoğursanız kalitesi o kadar artacaktır. Tezgahımın üzerine ben de unu serptim. 2 dakika boyunca bu şekilde yoğurdum. Bir de hamurunuzu yoğurduktan sonra mutlaka elinizi bir yıkayın. Yoksa sürekli un koyma ihtiyacı hissedeceksinizdir. Gördüğünüz gibi hamuru aynen bu şekilde kıvamda hazırlayın. Tekrar hamuru yoğurduğum kabın içine bir miktar unu serpip hamuru içerisine alıyorum. Üzerine streç filmi ya da temiz bir poşet geçirip oda ısısına göre değişebilir. Yarım saatle 1 saat arasında mayalandırıyorum. Hamur böyle 2 kat olana kadar. Uygun bir tavayı ocağıma alıp hemen kıyma harcını hazırlıyorum. Ben kıymalı hazırladım ama peynirli, patatesli, ıspanaklı istediğiniz gibi iç harcı hazırlayabilirsiniz. Ben 350 gram kadar orta yağlı dana kıymayı tavamın içine alıp suyunu salıp çekene kadar güzelce böyle kaşığın arkasıyla ezerek kavuruyorum kıymayı. Hemen ardından kavrulan kıymanın üzerine 2 adet orta boy kuru soğanı böyle yemeklikten biraz daha küçük olacak şekilde doğradım. Yarım çay bardağı kadar da sıvı yağ ilave edip soğanlar pembeleşene kadar yani kıymanın içerisinde küçülene kadar güzelce kavuruyorum. Ara ara gelip gidip karıştırmanız yeterli. Benim kıymam birazcık buzluktan çıkardığım için aralarında buzlu. O yüzden böyle arada bir kıymayı bastırıp eziyorum çözülmesi için. Hemen baharatları ilave ediyorum. 1 çay kaşığı dolusu kırmızı toz biber, pul biber, yarım çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı tuz ilave edip tekrar şöyle bir güzelce kavuruyorum. İçerisine salça ilave etmiyorum. Kırmızı toz biberin vereceği renk yeterli gelecektir. Artık pişen kıyma ocaktan alıp kenara alayım. O orada soğurken ben hemen mayalanan hamurumun işlemine geçeyim. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde mayalandı. Ortalama bir 35-40 dakikada mayalandı. Hava sıcaktı çünkü. Tezgahın üzerine unu serpiyorum. Hamurumu güzelce tezgahın üzerinde 2 parçaya bölüyorum. Böldükten sonra ben 2 tane hamur hazırladım. 5-5 olacak şekilde açtım. 5 tane hamuru ortalama eşit bir şekilde hazırlıyorum. Beze haline getireceğim. Ben 5 hazırladım. 7 hazırlayabilirsiniz. İsterseniz 10'u hazırlayın. Daha fazla böyle kat kat olmasını istiyorsanız. 10-10-20 yani. Daha küçük yaparak da hazırlayabilirsiniz. Ama birazcık daha uğraştırabilir sizi. Ben böyle çok aşırı incecik bir hamur olmasını istemediğim için 5-5-10 olacak şekilde hazırladım. Bu da gayet güzel oluyor. Gayet de çıtır çıtır kat kat ayrılıyor. Hepsini beze haline alıp 5'ini bir tarafıma 5'ini de bir tarafıma alıp bezeleri hazırlıyorum. Un serdiğim tezgahımın üzerine pasta tabağı büyüklüğünde hamurlar açacağım.
Çok aşırı büyük açmanıza gerek yok. Bu işlemi, bu böreğin işlemini merdaneyle yapıp bitirebiliyorsunuz. Hiçbir şekilde oklavaya ihtiyacınız yok. Bekleyeceği için de yağlayıp oldukça rahat açılıyor. Hamuru çok da sert hazırlamayın. Açılması birazcık zorlar sizi. Biraz yumuşak bir hamur hazırlarsanız çok rahat bir şekilde bezelerinizi açacaksınızdır. Tüm bezeleri bu şekilde açıp hepsini kenara alıyorum. Ben 5-10 tanesini de açtım. 5-5 olacak şekilde yan yana koydum ama sizin rahatınıza nasıl geliyorsa isterseniz 5 tanesini yapın. Daha sonra tekrar diğer 5'i de yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi birkaç hareketle rahatlıkla açılan kolay bir hamur. Hiç beni de uğraştırmadı. Artık sonuncu hamurumu da açıyorum. Ben 10 tanesini de hepsini açıp kenara koydum. Çok aşırı da un serpmeyin. Az az böyle yapıştığını gördükçe un serpmeniz yeterli. Böyle çok un serperseniz bu sefer de hamurunuz çok sertleşecektir. Açtığım hamurları, tüm hamurları açtıktan sonra böyle pasta tabağı büyüklüğünde bir tabağın içerisine tereyağını oda ısısına getirdim. Her yerine güzelce değecek şekilde sürüyorum. Eritebilirsiniz de isterseniz ama bu şekilde daha rahat yapılıyor. Sürme aşaması daha rahat oluyor. Her katına mutlaka tereyağdan sürün. Tereyağı kullanmak istemiyorsanız aynı işlemi margarinle de yapabilirsiniz. İlla tereyağı olmasına gerek yok arkadaşlar. İsterseniz de sıvı yağ ile yapın ama tereyağın tadı, lezzeti hiçbir şeye benzemiyor. Çok farklı bir lezzet veriyor biliyorsunuz ki. Hele ki hamur işlerinde tereyağı benim vazgeçilmezim. Margarin ya da sıvı yağ ile de aynı işlemi yapabilirsiniz. Tam 5 tane hamuru aynı bu şekilde hazırlayıp bitireceğim. Diğer 5 hamuru da aynı şekilde hazırlayacağım. Hamurları bu şekilde yağlayıp açarken, dizerken daha doğrusu hemen diğer kanalım Seval Mutfak'ta 2'den bahsetmek istiyorum. Her videoda da bahsettiğim gibi. Oradan da bana abone olabilirsiniz. Hemen üst tarafa linkini bırakacağım. Videonun sonuna da aynı şekilde. Oradan da abone olarak bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Orada da haftada 3 gün 4 gün tarifler paylaşıyorum. Burada paylaşmadığım günler orada paylaşıyorum. Kolay ve pratik tarifler paylaşıyorum daha çok orada. Böyle az malzemeyle evinizde bulabileceğiniz kolay malzemelerle hazırlamaya çalışıyorum. Mutlaka abone olup bana destek olmayı unutmayın. Bu arada kanalıma abone olup bana sürekli destek olan arkadaşlara da ayrıca teşekkür ediyorum derken hamurlarımı da tamamladım. Üzerine şöyle bir buzdolabı poşetini ortadan kestim. Üzerine kapatıp 1 saat boyunca oda ısısında dinlendiriyorum. Mutlaka oda ısısında dinlensin. Gördüğünüz gibi mayalandı. Oldukça kabardı. Tezgahımın üzerine unu serpip hamuru ters çeviriyorum. Bundan sonraki yapacağınız işlem inanın ki 5-10 dakika. O kadar kolay açılıyor ki hamur gördüğünüz gibi elimi vurduğum an bile yayılıyor. Arada böyle ters düz edin çünkü alttaki hamur bu sefer küçük kalıyor. Arada unu serpip merdane ile ileri doğru yani böyle bir dikdörtgen açıyoruz. Kare ya da yuvarlak değil. Uzunlamasına hep böyle. Şimdi bir kere çeviriyorum. Tam tersine hamuru seriyorum. Tekrar uzunlamasına doğru açıyorum artık hamuru. Yapışmadığı sürece de öyle çok aşırı derecede un serpmeyin. Hamuru açma süreniz inanın ki dakikalarınızı alacak sadece. Gördüğünüz gibi ben öyle çok fazla kesmedim. Hemen hamurum rahatlıkla açıldı. Hazırladığım ve soğuyan kıyma harcını uç kısma doğru, uzunlamasına doğru seriyorum. Diğer uç kısma da aynı şekilde sereceğim. Çünkü tek tarafa doğru sararsanız bu sefer çok fazla kalın olur. Ya çok ince açmanız lazım upuzun bir şekilde eğer yeriniz varsa öyle de yapabilirsiniz. Ama bu yöntem daha kolay ve pratik oluyor. Hemen uç kısımdan başlayıp sarıyorum. Yarıya kadar böyle birazcık sardıktan sonra hemen diğerini de aynı şekilde saracağım. Arada böyle elinizle çekiştirin hafif hafif ve çok aşırı sıkmayın. Diğer tarafı da aynı şekilde. Tam ortada ikisini de buluşturuyorum. İki tarafı da eşit bir şekilde katlamaya özen gösterin ki bir tarafı ince bir tarafı kalın olmasın. Böyle kenar kısımlarından elimle çekiyorum. Kalın kalan kısımları da incelsin diye. Bir bıçak yardımıyla ortadan tam orta kısımdan kesiyorum.
Hamuru şöyle toparlıyorum ve ikiye doğru katlıyorum. Şöyle ikiye katlıyorum ki tam eşit bir şekilde kesmek için. Aynı şekilde diğer hamuru da kesiyorum. Yağlı kağıt serdiğim tepsiye uzunlamasına doğru yerleştiriyorum. Normal bir fırın tepsisi kullandım. Diğer hamurumu da aynı şekilde yapıyorum. Üzerine doğru kapatın ki açılma olmasın. İnanın o kadar pratik, o kadar kolay bir börek ki oldukça da az zamanınızı alıyor. Hatta akşamdan bile hazırlayıp ertesi gün pişirebilirsiniz bu hamuru. Diğer hamuru da aynı şekilde un serdiğim tezgahımın üzerinde önce elimle açıyorum. Daha sonrasında merdane ile hemen şipşak açılıyor gördüğünüz gibi. Çok rahat açılan bir hamur. Yaptıktan sonra zaten bana hak vereceksiniz ve favori tariflerinizden bir tanesi olacak. Hiç öyle tek tek uğraşmaya bile gerek yok. Piştikten sonra zaten katları çok güzel bir şekilde ayrılıyor arkadaşlar. Hatta böyle hazırlayın, buzluğunuza kaldırın, pişirip ama mayalı şeyleri hamur olarak buzluğa koyamazsınız. Çünkü ister istemez mayanın etkisi gittiği için daha sonra pişirdiğiniz zaman o kabarıklığı, lezzeti alamazsınız. Ama pişirip soğuduktan sonra buzdolabı poşetini güzelce hava almayacak şekilde kapatıp kaldırabilirsiniz. Daha sonrasında da hemen fırına atıp ısıtabilirsiniz. Gayet de güzel oluyor. Zaman zaman ben de yapıyorum. Diğer hamuru da aynı şekilde hazırladım. Onu da bıçak yardımıyla kesip artık sonuncu hamurumu da tepsiye alıyorum. Şu işlemi inanın ki 10 dakikada yaptım. Ben böyle pratik, kolay şeyleri yapmayı çok seviyorum. Hele evde çocuk olunca bazen hızlı bir şekilde bir şeyler hazırlamanız gerektiğinde bir de misafir varsa üstüne bu tarifler kurtarıcı oluyor gerçekten. Diğer hamurları da aynı şekilde tepsime alıyorum. Bir adet yumurta sarısının içerisine 1 yemek kaşığı süt koyup güzelce hamurumun üzerine sürüyorum. Ben üzerine birazcık da çörek otu koydum ama arzu ettiğiniz gibi sevmiyorsanız koymayabilirsiniz. İsterseniz susam koyun, çörek koyabilirsiniz. İsterseniz hiçbir şey koymayın. Şöyle öncelikle dengeliyorum nasıl kesebilirim diye. Ondan sonra bıçakla ortalama 4 parmak aralıklarla hamurumu kesiyorum. İstediğiniz gibi, isterseniz bu şekilde pişirin, daha sonrasında kesin ya da böyle öncesinde kesin. Nasıl arzu ediyorsanız hazırlayabilirsiniz. Hepsi aynı kapıya çıkıyor. Elimle şöyle güzelce düzeltiyorum ki araları da güzel kızarsın diye. Çörek otunu üzerine serpip önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişiriyorum. Pişen börekleri servise getireyim. Bu lezzetli güzel böreği denedikten sonra zaten bana hak vereceksiniz. Ne kadar anlatsam boş gibi geliyor. Ama müthiş bir lezzeti var. Deneyin, denetin diyorum arkadaşlar. Birden 10'a kadar yorum kısmına puanlarınızı da bekliyorum. Siz böreğin son halini izlerken ben de sizlere veda edeyim. Beni Instagram'dan da Seval Alttiri Mutfakta olarak da takibi alabilirsiniz. Umarım sizler denedikten sonra çok daha güzelini yaparsınız. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.